Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere benim mutfağımda çok sık yaptığım biberli ekmek tarifiyle geldim. Lezzetini biz ailecek çok beğeniyoruz. Kullandığım malzemeler açıklama kısmında mevcut. Hemen tarifimizin yapımına başlamak istiyorum. İlk olarak ılık hale getirdiğimiz 1 çay bardağı sütü karıştırma kabına alalım. Aynı şekilde 1 çay bardağı ılık suyu da alalım. Üzerine 1 tatlı kaşığı şekeri ilave edelim. Ve 1 paket kuru instant maya, bu 10 gramlık olanlardan ekleyelim ve şeker çözününceye kadar karıştıralım. Kullanmış olduğum çay bardağının ölçüsü 100 mililitre, su bardağının ölçüsü de 200 mililitre. Birazdan unu su bardağı ile ekleyeceğim. Bu ölçüleri de belirtmek istedim. 1 çay bardağı sıvı yağı ekliyorum. Şeker çözünceye kadar karıştırdıktan sonra ardından yarım tatlı kaşığı kadar tuzu ekledim. O kısmı biraz kısa gösterdim. Kamera kısa çekmiş. Ardından 3 su bardağı unu ekliyorum. 3. su bardağı unu kontrollü bir şekilde ekledim. 2 su bardağının tamamını ekledim. 3. su bardağının yarısından fazlasını ekledim ve kenara aldım. Kıvamına bakarak geri kalanını da ilave edeceğim. Çok sert bir hamur olmamalı. Ele yapışmayan yumuşak dokuda bir hamur yoğuruyoruz. Çok kolay yoğrulan bir hamur. Birazdan sizler de göreceksiniz. Ben şöyle biraz kıvam alıncaya kadar spatula ile karıştırıyorum her zaman yaptığım gibi. Kıvam aldıktan sonra elimle yoğurma işlemine geçiyorum. Bu şekilde yapmak daha rahat geliyor. Şöyle hamur toparlandıktan sonra birkaç dakika tüm hamur işlerinde olduğu gibi, mayalı hamur işlerinde olduğu gibi her zaman yaptığım gibi birkaç dakika yoğurmaya devam ediyorum ki hamurumun dokusu daha da güzelleşsin. Yoğurmaya devam ettikçe hamurun kalitesi daha da artıyor. Tam olarak istediğim kıvam bu şekilde. Belirttiğim gibi ele yapışmayan yumuşak dokuda bir hamur oldu. Yakından dokusunu sizlere birazdan göstereceğim. Birkaç dakika yoğurmamın sonucunda elde ettiğim kıvam, doku tam olarak bu şekilde. Oldukça güzel bir hamur oldu, yumuşak dokulu bir hamur oldu. Artık mayalanmaya bırakabilirim. Üzerini kapatalım ve hamurumuzun hacmi 2 katına çıkıncaya kadar mayalanmaya bırakalım. Diğer tarafta üzerine ekleyeceğim malzemeyi hazırlıyorum. Yemeklik doğradığım 2 adet orta büyüklükteki soğanı bir karıştırma kabına alalım. Üzerine 1 çay bardağından biraz eksik zeytinyağı ekleyelim. Bu tarifte zeytinyağı kullanmanızı öneririm. Çok yakışıyor çünkü. Çiçek yağı yerine zeytinyağı kullanın. Ardından üzerine biber salçası ekliyorum. 2 yemek kaşığı, 2 silme yemek kaşığı kadar diyebiliriz. Biber salçasını ekledim. Dilerseniz biber ve domatesi karışık da kullanabilirsiniz. Üzerine susam ilave ediyorum. Şöyle 2,5 yemek kaşığı kadar susam ekledim bu aşamada. Ardından 1 çay kaşığı kadar tuz. Eğer salçanız tuzluysa daha az kullanın lütfen. Karabiber ekledim bir miktar, yarım çay kaşığı kadar. Kimyon aynı şekilde yarım çay kaşığı kadar ekledim. Ardından pul biber ekledim. Biraz acı olmasını istediğim için ben 1 çay kaşığı kadar ekledim. Miktarını siz belirleyebilirsiniz. Ve can alıcı baharatlardan biri kekik. 1,5 tatlı kaşığı kadar da kekik ekledim. Kekik çok lezzet veriyor. Ardından tüm bu malzemeleri güzelce karıştırdım. Üzerine ekleyeceğimiz malzeme bu kadar. Bu aşamada dilerseniz içerisine lor peyniri de ekleyebilirsiniz. Ceviz ekleyebilirsiniz damak tadınıza göre. Ben genelde bu malzemeyi bu şekilde hazırlıyorum. Bu malzemelerle hazırlıyorum. Çok da güzel oluyor. Bu karışımı hamurun mayalanmasına yakın hazırlıyorum. Hamurum da artık mayalandı. Açıp şekil vereceğim şimdi. Çok güzel bir şekilde mayalandı. Toplam 45 dakikada istediğim şekile geldi. 2 katına çıktı hacmi. Şöyle havasını alıyorum biraz yoğurarak. Ardından yağlı kağıt serdiğim fırın kabına alacağım. İçerisinde hamur kalıntısı bırakmıyorum. Güzelce yoğurduktan sonra şöyle toparladım. Diğer tarafta yağlı kağıt serdiğim fırın kabımı hazırlamıştım. Tezgahıma onu alıyorum ve elimle yerleştireceğim şimdi. Sizler isteğinize bağlı küçük parçalara bölerek yuvarlak porsiyonlar halinde de hazırlayabilirsiniz biberli ekmeği.
görmüş olabilirsiniz farklı sayfalarda. O şekilde de hazırlanabiliyor. Poğaça gibi yuvarlak mandalina boyutunda parçalar koparın, elinizle açın ve üzerine hazırladığımız biberli malzemeyi, salçalı malzemeyi ekleyin. Ben bu şekilde dilimleyerek servis etmeyi daha çok beğeniyorum ve genelde bu şekilde hazırlıyorum. Tepsiye elimle rahat bir şekilde yerleştirdim. Hiç zorlayıcı değil bu kısmı da. Tamamen tepsi boyutunda incelttim hamuru. Her yerinin eşit kalınlıkta olması için elimle bastırıyorum. Bazı kısım daha kabarık olmasın diye. Sonrasında üzerine hazırladığımız karışımı ekleyebiliriz. Bu şekilde bu oranda yaptığınızda hamuru çok kalın hamurlu olmuyor. Ben zaman zaman hamurunu biraz daha kalın tutuyorum. Bu tarifimin daha doyurucu oluyor. O şekilde yaptığımda hani 4 su bardağı undan hazırlayabilirsiniz. Aynı oranda süt ve suyu da artırabilirsiniz. Sıvı yağı da. Bu şekilde yaptığımda piştikten sonra kalanını göreceksiniz. Böyle ince bir ekmeği oluyor. Normalde orijinali lavaş benzeri bir malzemeyle yapılır. Hatay mutfağına ait bir şeydir. Biberli ekmek tandırda yaparlar bildiğim kadarıyla. Fakat bizler evimizde biberli ekmek lezzetine yakın, en yakın yapabileceğimiz tarif bu. Ve dediğim gibi biz ailecek çok beğeniyoruz ve ben çok sık yapıyorum. Yıllardır yapıyorum. Denediğiniz takdirde ben çok beğeneceğinizi düşünüyorum. 200 derecelik fırında pişirdim. Benim fırınımda önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırında toplamda 25 dakikada istediğim şekilde pişti. Piştiğinin göstergesi de altının bu şekilde olması. Altının rengi bu şekilde döndüğünde istediğimiz kıvama gelmiş demektir. Sıcağı çıktıktan sonra dilimliyorum. İlk sıcaklığının çıkmasını bekledim. Çok sıcakken dilimlemiyorum. Yumuşak bir hamur olduğu için rahat bir şekilde dilimleniyor zaten. Şöyle dilimledikten sonra sizlere yakından dokusunu göstereyim. Belirttiğim gibi çok kalın hamurlu değil. Oldukça ideal oluyor bu oranda hazırladığımızda hamuru ve üstündeki karışımı. Yumuşacık, lezzeti şahane oluyor. Önemli noktası dediğim gibi üzerindeki karışıma, malzemeye tuzu kontrolle ekleyin. Salçanız tuzluysa daha az tuz kullanın. Bunlar önemli püf noktalar. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.